Tarihte bazı sırlar vardır. Yaprağın en derinine gömülse bile asırlarca yanmaya devam eder. Onları tam olarak anlayan yoktur ama haklarında hüküm veren çoktur. Gerçek efsanenin gölgesinde kaybolur. Bir tarikat, kurucularından çok daha büyük bir kavrama dönüşür. Onların adını duyan saygı duruşuna geçti, gören hazinesini sakladı. Kimine göre Hristiyanlığın en büyük kalkanıydılar, kimine göre sapkınlığın merkeziydiler. Kutsal kaseyi buldukları söylendi. Gizli ayinlerde İsa'nın yüzüne tükürdükleri anlatıldı. Kesik bir keçi başına taptıkları anlatıldı. Bir şafak vakti yok edildiler dendi. Ama yüzyıllar sonra bile aramızda oldukları fısıldandı. 9 yoksul şövalye bir anda bütün kralları önüne getirdi. Bir imparatorluk kurdular. Bir sabah dünyanın en büyük kahramanlarıydılar, gün battığında dünyanın en büyük hainleri ilan edildiler. Takvimler 13. Cuma'yı gösterdiğinde bugün bize hala ürkütücü gelir. Bugün sizlerle bir hikaye paylaşacağız. Tanrı'nın askerlerinin hikayesi, şeytanın işbirlikçilerinin hikayesi, dünyanın ilk küresel bankerlerinin hikayesi, ateşle sınanmış bir kardeşliğin hikayesi. Karşınızda tarihin en tartışmalı örgütü var. En zengin ve en gizemli örgüt. Adı Tapınak Şövalyeleri. Karanlık Arşiv'e hoş geldiniz. Takvimler 1314 yılını gösteriyor. Yer Paris. Sen Nehri'nin ortasındaki küçük bir adacıkta kalabalık toplanmış. Üzerlerinde ağır bir sessizlik var. Havada yanmış et kokusu. Kazıklara bağlanmış alevlerin ortasında can çekişen yaşlı bir adam. En öndeki direğe bağlı olan kişi sıradan bir suçlu değil. O, bir zamanlar kralların önünde ceketini iliklediği bir adam. Papaların bile çekinerek konuştuğu bir figür. Tapınak şövalyelerinin son büyük üstadı Jacques de Molay. Ancak o gün bir kahraman olarak yanmıyor, bir sapkın olarak yanıyor, bir eşcinsel olarak, şeytana tapan bir kafir olarak yanıyor. Alevler cübbesini sarmadan önce Molay gözlerini kalabalığa çevirir. Sarayın balkonundan bu infazı izleyen Fransa kralına gözlerini diker. Sesi yanan odunların çatırtısını bastıracak kadar güçlü çıkar. Şöyle der: "Kral Philip, Papa Clement, bu ateş beni yakabilir ama sizi de cehenneme sürükleyecek. Tanrı şahidimdir ki biz masumuz. Soyunuza ve adınıza lanet olsun." O sabah dünyanın en güçlü ordusu ve en büyük bankası tek bir emirle vatan haini ilan edildi. Ama bu düşüşü anlamak için önce zirveye çıkmak gerek. Şimdi o alevleri bir parça geride bırakıyor ve zamanı geriye sarıp her şeyin başladığı yere, Kudüs'ün o tozlu yollarına doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu çaresiz bir adamın son çırpınışı ya da tarihin gördüğü en karanlık kehanet olabilir. Cevap tüyler ürpertici. Papa bu olaydan birkaç ay sonra ölür. Kral Philip bir yıl bitmeden feci şekilde can verir. Tanrı'nın askerleri olarak yola çıkan bu adamlar bir sabah uyanır, kendilerini şeytanın işbirliklileri olarak ateşin ortasında bulurlar. Bu değişimin başlangıcı infazdan yıllar öncesine şafak vakti yapılan tarihin en büyük polis baskınına dayanır. O günün tarihi insanlığın hafızasına bir korku tohumu olarak işlenmiştir. Tarih 13 Ekim 1307. Bugün bir cuma günüdür. Bugün bile takvim yaprakları ayın 13'ünü ve cuma gününü gösterdiğinde insanlar ürperir. Bu Hollywood filmleri yüzünden değildir. O sabah tapınakçıların kapıları kırılmıştır. Yataklarından sürüklenerek zindanlara atılmışlardır. İşte bu uğursuzluk yüzünden ürperilir. Daha sonra bugünün yansıması Kara Cuma olarak geçer. Bizde alışveriş çılgınlığı olarak bilinir ama kökeni bu kadar büyük bir acı olaya dayanır. Yıl 1119. Birinci Haçlı Seferi daha yeni sona ermiş, Kudüs Hristiyanların eline geçmiş. Ancak kutsal topraklara giden yollar hala tehlikeli. Hacılar soyuluyor, boğazlanıyor, öldürülüyor. İşte tam bu kaosun ortasında Fransız şövalyesi Hugues de Payens ve 8 arkadaşı Kudüs Kralı 2. Baldwin'in huzuruna çıkıyorlar. Teklifleri son derece basit. Biz hayatımızı bu yollara adayacağız ve hacıları koruyacağız kralım. Kral bu teklifi sevinçle karşılıyor. Ancak ortada garip bir durum var. Bu adamlar o kadar yoksuldur ki kendilerine İsa'nın fakir askerleri adını verirler. Mühürlerinde bile yoksulluklarını simgeleyen tek bir ata binmiş 2 şövalye resmi vardır. Kral Baldwin bu mütevazı askerlere kalacak yer olarak Hristiyan dünyasının en değerli ve en stratejik noktasını tahsis eder. Süleyman Tapınağı'nın kalıntıları üzerine kurulu olan Mescid-i Aksa. Kendilerine tapınak şövalyeleri diyen bu 9 adam Tapınak Dağı'na yerleşirler ve yerleşir yerleşmez de kapıları üzerine kilitlerler. Hacıları korumak şöyle dursun yıllarca dışarıya adım bile atmazlar. Yollarda hacılar öldürülmeye başlar ama onlar içinde bambaşka bir şeyle meşguldürler. Kazı yapmak.
Bu 9 adam tam 9 yıl boyunca saflarına tek bir yeni üye bile almadan Süleyman Tapınağı'nın altındaki o tünellerde ağırların zemininde harıl harıl bir şeyler aramaktalardı. Geceleri o tünellerden çıkan toprak sesleri etrafa yayılır ama kimse kralın misafirlerine ne aradıklarını sormaya cesaret edemez. Ve o 9 yılın sonunda şövalyeler aniden kazıyı durdururlar. Hugues de Payens elinde bir şeyle Avrupa'ya döner. Ellerinde ne vardır sizce? Tonlarca altından bir hazine mi? Efsaneler hızlı bir şekilde yayılmaya devam eder. Kimine göre buldukları şey İsa'nın o son akşam yemeğinde kullanmış olduğu kutsal kase, kimine göre Musa'nın 10 emrinin saklanmış olduğu ayit sandığıdır. Ancak en karanlık ve en popüler teori ise şu: şövalyeler İsa'nın aslında evlendiğine ve soyunun devam ettiğine dair çok gizli bir takım belgeler bulurlar. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Kiliseyi kökünden sarsacak ve Hristiyanlığı anında çökertebilecek büyük bir sır. Ellerindeki her neyse bir atom bombası gibidir sanki. O güne kadar tek ata binen fakir askerler olan bu adamlar Papa'nın huzuruna çıktıklarında bir anda Hristiyan dünyasının en dokunulmaz, en güçlü ve en zengin örgütü ilan edilir. Papa yayınlamış olduğu bir fermanla onları akıl almaz derecede bir takım ayrıcalıklar tanır. Sadece bana hesap vereceksiniz, hiçbir kral size dokunamaz, vergi ödemeyeceksiniz, aksine vergi toplayabileceksiniz. Bu ani yükseliş o dönemin insanlarını bile şüphelendirmekten geri durmaz. 9 yıl boyunca o tünellerde ne bulmuşlardır ki Papa onların karşısında diz çökmüştür? Tarihçilerin ve komplo teorisyenlerinin yüzyıllardır tartıştığı o büyük şantaj teorisi işte tam da burada doğar. Belki de servetlerinin kaynağı ticaret değil, suskunluklarıdır. Ve böylece fakir askerlerin devri bir anda biter. Dünyanın ilk küresel şirketinin, Tanrı'nın bankerlerinin devri başlar. Bu yükselişin sebebi ister yerin altından çıkan bir sır olsun, ister kurucu şövalyelerin yeğeni olan o nüfuzlu Aziz Bernard'ın kilise içindeki lobisi olsun, sonuç değişmez. Papa'nın o meşhur fermanı, tapınakçıları bir anda devletler üstü bir güce dönüştürür. Artık onlar sadece 9 kişi değildir. Sayıları kısa süre içerisinde 20.000'i bulur. Fakat burada ilginç bir detay var. Bu dev ordunun yalnızca %10'u o bildiğimiz beyaz pelerinli kırmızı haçlı elit şövalyelerdir. Geride kalan binlerce kişi rahipler, sanatkarlar ve lojistikçilerden oluşan devasa bir hizmet ordusudur. Tarikat tıpkı bugünün o çok uluslu şirketleri gibi hiyerarşik ve profesyonel bir yapıya bürünmüştür. Ancak tapınakçıların tek kaynağı Papa'nın desteği değil. Onları diğerlerinden ayıran asıl güç düşmanlarından öğrendikleridir. Tapınakçılar kutsal topraklarda geçirdikleri uzun yıllar boyunca Müslümanlarla sadece savaşmazlar. Onlarla yaşarlar, onlarla ticaret yaparlar ve onları izlerler. İslam dünyasının o dönemdeki altın çağına, bilimine ve teşkilat yapısına hayran kalırlar. Hatta bazı iddialara göre Hasan Sabbah'ın o Haşhaşilerinin gizli örgütlenme modelini bile birebir kopyalamışlardır. Bu yakınlık savaş meydanındaysa tam tersi bir nefrete dönüşür. İslam dünyasının büyük komutanı Selahaddin Eyyubi, Haçlı krallarına ve soylularına merhamet göstermesiyle bilinmekte. Savaş esirlerine su verir, kralları serbest bırakır. Ancak Selahaddin'in affetmediği çok önemli bir şey var. O da tapınak şövalyeleri. Selahaddin Eyyubi yakaladığı bir tapınakçıyı asla ve asla sağ bırakmamıştır. Çünkü bilir ki bunlar diğer Haçlılar gibi ganimet veya toprak için savaşmıyorlar. Bunlar İslam dünyası için son derece büyük bir tehdittir. Fakat kaderin cilvesine bakın ki, tapınakçıları Avrupa'nın efendisi yapacak olan o meşhur bankacılık ve çek sisteminin ilhamı da yine savaştıkları Müslümanlardan gelir. O çek kelimesi bile Arapça sak kelimesinden türemiştir. O dönemde Avrupa'dan Kudüs'e gitmek isteyen bir hacı için yollar tamamen ölüm tuzağıdır. Tapınakçılar buna dahiyane bir çözüm üretirler. Çek sistemi. Sistem basit. Hacı adayı parasını Paris'teki tapınak merkezine yatırıyor, karşılığında ona sadece tarikat üyelerinin çözebileceği şifreli kodlarla yazılmış bir mektup, yani bir nevi senet veriliyor. Hacı Kudüs'e vardığında bu kağıdı oradaki şubeye veriyor ve parasını eksiksiz bir şekilde alıyor. Böylece yolda soyulmuş olsa bile hırsızlar o kağıtla 5 kuruş alamıyorlar. Bu güven paranın oluk oluk tapınak kasalarına akmasını sağlar ve tarikat o kadar zenginleşir ki krallara bile borç vermeye başlarlar. Ülkeleri ipotek altına almaya başlarlar. Hatta işi Akdeniz'in en stratejik adalarından biri olan Kıbrıs adasını parayla satın alıp yönetmeye kadar gider. Artık onlar İsa'nın fakir askerleri değildir. Onlar kralları parmağında oynatan Orta Çağ'ın bir nevi Wall Street bankerleridir. Ancak tapınakçıların sonunu getiren sadece kralların kıskançlığı değil, kendi yarattıkları o aşılmaz gizlilik duvarıdır.
Tapınak şövalyeleri dışarıya karşı ne kadar şeffaf bir banka gibi görünse de kendi içlerinde dış dünyaya tamamen kapalıdır. İnisiyasyon yani tarikata kabul törenleri gece yarıları yapılır. Pencereler örtülür ve içeride olan biten asla dışarıya sızdırılmaz. Bir şövalye içeride gördüklerini anlatacak olursa onun cezası ölümdür. Bu gizlilik ortaçağ insanının hayal gücünü yavaş yavaş zehirlemeye başlar. Söylentilere göre tarikata yeni giren bir aday itaat kanıtı olarak töreni yöneten üstadın mahrem yerlerini öpmeye zorlanır. Buna osculum infame, utanç öpücüğü denmektedir. Adayın İsa'nın çarmıha gerilmiş figürünün üzerine tükürmesi istendiği konuşulur. O meşhur aynı ata binen iki şövalye sembolü bile halk arasında çarpıtılarak eşcinselliği simgelediği fısıldanır. Ve tüm bu karanlık ayinlerin merkezinde tek bir figür vardır, Baphomet. İddiaya göre tapınakçılar gizli ayinlerin de sakallı, bazen boynuzlu kesik bir kafaya taparlar. Hristiyanların kutsal topraklardaki son kalesi olan Akka düşünce Haçlı seferleri fiilen biter. Tapınakçılar Avrupa'ya, özellikle de Fransa'ya geri dönerler. İşte o an Avrupa kralları için gerçek anlamda kabus başlar. Düşünün, ülkenizin içinde sayısı 20.000'i bulan son derece eğitimli, vergi ödemeyen devasa bir ordu var. Bu durumdan en çok rahatsız olan ise borç içinde yüzen Fransa kralı 4. Filip, yakışıklı Filipide. Kralın hazinesi tam takır, İngiltere ile girdiği savaşlar yüzünden iflasın eşiğinde ve tapınakçılara gırtlağına kadar borçludur. Filip ya borçlarını ödeyecek ya da alacaklısını ortadan kaldırıp servetine el koyacaktır. O klasik olan ikinci yolu, yani kanlı olan yolu seçer. Kendi adamı olan Papa Clement'i adeta bir kukla gibi kullanarak tarikata karşı sapkınlık suçlamalarıyla dolu sinsi bir dosya hazırlatır. Nihayet tarihin en büyük gizli polis operasyonu için düğmeye basılır. 1307 yılının Eylül ayında valilere mühürlü mektuplar gönderilir. Mektuplar 13 Ekim Cuma sabahına kadar açılmayacaktır. O gün geldiğinde şövalyeler yataklarında veya kahvaltı masalarında yakalanarak zindanlara tıkılırlar. Ancak Filip'in hesaba katmadığı bir şey vardır. Şövalyeleri tutuklamıştır ama devasa hazine ortada yoktur. Paris'teki tapınak merkezine girildiğinde kasaların boş olduğu görülür. Fransa'nın rutubetli zindanlarında işkenceler başlar. Tırnaklar çekilir, ayaklar ateşe tutulur ve sonunda o mağrur savaşçıların iradesi kırılır. Evet, haça tükürdüm. Evet, Baphomet'e taptım diyerek kendilerine dikte edilen her şeyi kabul ederler. Papa Clement baskılara dayanamayarak tarikatı resmen fesheder. 1314 yılında Jacques de Molay kaza bağlanıp yakılırken o meşhur lanetini savurur. Kral Philip, Papa Clement, soyunuza ve adınıza lanet olsun. Kader bu karanlık kehaneti gerçekleştirir. Papa bir ay sonra, Kral Philip ise bir yıl dolmadan ölür. Kralın 3 oğlu da varis bırakamadan ölür ve Capet hanedanı çöker. Tapınak şövalyeleri resmen bitmiştir ama gizemleri daha yeni başlamıştır. O devasa hazine ve donanma nereye kaybolmuştur? Baskın sabahı limandan demir alan 18 geminin izine bir daha rastlanmaz. Bir görüşe göre kaçan şövalyeler İskoçya'nın dağlarına sığınmış ve bugünkü masonik locaların temelini atmışlardır. İsviçre'nin bugün bile dünyanın en güvenli bankacılık sistemine sahip olmasının arkasında Avrupa'dan kaçan bu hazine ustalarının olduğu iddia edilir. Kırmızı haçlı beyaz pelerinler gitmiş. Yerini modern finansın takım elbiseli ve gizli hesapları almıştır. Tarih biter ama efsane her 13. Cuma sabahında yaşamaya devam eder. Sizce tapınak şövalyeleri birer sapkın mıydı yoksa kralın hırsına kurban edilen dünyanın ilk küresel kurbanları mıydı?